Geceden itibaren konuştuk. İsrail ordusu Ramazan'da Gazze şeridini hedef aldı. Savaş uçaklarıyla gerçekleşen hava saldırılarında 200'e yakın kişi hayatını kaybetti. Şimdi sosyolog İsmail Öz stüdyo konuğumuz, hoş geldiniz İsmail Bey. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Hukukçu Zeki Arıtürk de uzaktan bağlantıyla bizlerle birlikte. Zeki Bey, siz de gece saatlerinden itibaren katılıyorsunuz yayınlarımıza. Bir kez daha hoş geldiniz. Hoş bulduk Kaan Beyciğim. Hayırlı yayınlar olsun. Teşekkürler. Hukuk bağlamında baktığımızda Zeki Bey, sizinle başlamak isterim. Uluslararası hukuk çerçevesinde değerlendirdiğimizde, tabii hangi birini değerlendireceğiz bilmiyorum da, ateşkesten bahsedilebilir mi hala? Şunu söyleyeyim, uluslararası hukukta bir hukukçu olarak maalesef şunu söyleyeyim. Siz de söylediniz, acı bir gülümsemeyle karşılık verdim. Çünkü artık yeni bir sürece, yeni bir serüvene girildi Kaan Bey, Trump'la birlikte. Üstünlerin hukukunun olduğu, güçlerin hukukunun hakim olduğu bir dünyaya girildi. Yani hukukun hakim olduğu bir dünyadan çıkıldı. Zaten böyle bir dünya yoktu. Ama en azından şekli olarak böyle bir dünya vardı. Böylelikle artık gördüğümüz son dönemlerdeki durumla birlikte artık hukukun ortadan kalktığı, insan haklarının ortadan kalktığı bir dünya düzenine girmiş vaziyetteyiz. Maalesef şu anda bir ateşkesten bahsedebilir miyiz? Hayır, böyle bir ateşkesten bahsedemeyiz. Bana gelen bilgiler ve verileri söyleyeyim ben size. 200'e yakın sivil katledildi burada. Bunların onlarcasının çocuk olduğunu, bebek olduğunu unutmayalım. Gazze gibi bir yerde daha 1 yaşında, ki jenerikte de vardı biliyorsunuz. Seninle çok güzel bir jenerikti. Aynısını düşünüyorum. Daha 1 yaşına gelmeden katledilen çocuklar gördü dünya. Ve daha önemlisi şöyle bir şey var. Hayalleri, hedefleri olan ve Gazze sokaklarında koşup hayallerini gerçekleştirecek olan insanlar kalmadı artık Gazze'de. Ve bunun daha acısı, insanlık alemiyle birlikte İslam alemine sustuğunu görüyoruz. Bugün Hamas'tan bir açıklama geldi. Yeni bir açıklama. Resmi bir açıklamayı söyleyeyim. Şöyle söyledi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, Arap İşbirliği Teşkilatı'nın, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın acil devreye girmesi gerektiğini ve bu konuyla ilgili, bu katliamla ilgili gerekli işlemlerin bir an önce yapılması gerektiği ilgili çağrıda bulunduğu Hamas yetkilileri. Ancak şunu söyleyebiliriz Kaan Bey, maalesef İsmail Hocam da söyleyecektir. İsrail terör örgütü bu saldırılarla birlikte artık Amerika'nın paramiliter, gayri ahlaki bir gücü ve terör örgütü olduğunun tescillenmiş oldu. İslam aleminin en önemli zamanlarından bir tanesi olan Ramazan ayı gibi kutsal bir ayda, barış ayında, ki 3 aylar haram ayları olarak bilinir İslam camiasında, savaşılması yasak olan aylardır. Barış ayları olarak bilinen, özellikle Ramazan ayı için söylüyorum. Bu ayda maalesef İsrail terör devleti hiçbir kutsi değer tanımayan, hiçbir ahlaki değer tanımayan ve sivilleri hedef alarak maalesef yok ettiği ve katlettiği, dünyanın gözü önünde bunu yaptığı ve Amerika'nın tetikçiliğine, Amerika'nın işbirlikçileriyle birlikte bu işi gerçekleştirdiğini unutmamak lazım. Dünya bunları konuşacaktır Kaan Bey, bunu söyleyeyim. Artık dünyanın vicdanı kalmadı. Eğer siz ahlaken, hukuken bir şeyler yapmak istiyorsanız, uluslararası anlamda, askeri anlamda, siyasi anlamda, ekonomik anlamda güçlü olmak zorundasınız. Hiçbir felsefi kural, hiçbir siyasi kural, hiçbir hukuk kuralının artık hakim olmadığı bir çağa girmiş vaziyetteyiz. Sözde barış için, dünyanın barış için gelen Amerika'nın tetikçilik yaptırarak katlettirdiği bir İsrail terör devletinden bahsediyoruz. Dünyaya ateşe veren bir yapıdan bahsediyoruz. Kendi ülkesinde rahat etmek isteyenler başka ülkelerde maalesef kan kusup çocukları öldüren, katleden bir yapı halindeyiz. Ama şu unutulmaması gerekir. Eğer bugün siz burada bir ateş yakıyorsanız o ateş sizi bir gün mutlaka bulur Kaan Bey. Bakın, hukukun kurallarıyla kaideleri oynanmaması lazım. Bir hukukçu olarak söylüyorum ben. Baktığımız zaman uluslararası kaideler, kurallar 1. Dünya Savaşı'ndan ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dünyanın çektiği acı, elem ve kederin bir daha yaşanmaması için getirilmiş. Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra milyonlarca insanın katledilmesiyle birlikte uluslararası kaideler, evrensel insan haklarının yeniden düzenlemesi ortaya konmuş. O zamandan bu zamana kadar iyi veya kötü, öyle veya böyle insanlık alemi dünyada bir nebze olsun nefes almış, ama artık bu kuralların bozulduğunu, bu düzenlerin ortadan kaldırmaya çalışan Amerika'nın ve İsrail terör örgütü olduğunu görüyoruz. Bu dünya açısından çok büyük bir tehdit ve tehlike. Hukukun bozulması demek, Peki, insanların refahının, huzurunun bozulması demek Kaan Bey. ortadaki görüntü bu arada, şimdi yönetmen arkadaşım Hak'tan uyardı beni. Canlıymış El-Aksa Hastanesi. Hatta evet, şimdi bir bakabilir miyiz? Farklı açılardan ekranlara geliyor. Yaralılar sanıyorum hastane, El-Aksa Hastanesi'ne. Canlı bir şekilde bu görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Getiriliyorlar. Çünkü ambulansın sirenlerinin de yandığını görüyoruz. İsmail Bey, Evet.
Şimdi şurada hemen şuradaki çıkıştan da takip edebilirsiniz. Evet, evet. Nasıl görüyorsunuz? Şu görüntüler üzerinden konuşmak isterim. Tabii yani bir kere şu anda şunu söyleyelim. Her birerimiz değil mi? Şimdi bir Ramazan ruhu var, bir Ramazan zihniyeti var. İslam coğrafyası şu anda sahur vaktinde bir Ramazan şuuru, huşusu içerisinde bir şeyler yaşamak isterken görüyorsunuz işte insanların bir kere daha bir ölümle yüzleşmesi, yüzleştirilmesi, çocukların katledilmesi, katliamı, insanların gece vakti üzerlerine bomba yağdırılması. Yani bu hakikaten en hafif tabiriyle insanlığın dışına çıkışın çok net bir fotoğrafı. Yani burada tabii ki artık bazı konuları her birerimiz o kadar bir ezber haline getirdik ki ben inanıyorum artık yani bu toplumdaki hemen hemen herkes bir hani Yahudi ya da Siyonist itikadı nedir, inancı nedir, duruşu nedir, düşüncesi nedir? Herhalde en az bizim kadar herkes konuya hakim artık. Yani bu yapılanların hangi temelde, hangi zeminde ortaya çıktığı, hangi metinlere dayandırılarak bütün bu katliamların yapıldığı meselesi, bu acıların, şu fotoğrafların bu şekilde gözümüzün önüne geliyor olması, her geçen gün insanların vicdanlarının yeniden böyle kanırtılarak sızlatılıyor olması meselesinin hangi noktalara dayandırıldığı konusunda artık her birimiz çok fazlaca şey biliyoruz, öyle değil mi? Yani kalkıp yani bugünün coğrafyasında, bugünün dünyasında şu 21. yüzyılın göbeğinde, ortasında bir ortaçağ karanlığı gibi bir zihniyetle bir zeminde bütün bunların ortaya çıkıyor olması, yani dünyaya bir Haçlı Savaşı zihniyeti görüntüsü veriliyor olması, hiçbir şeyin o karanlık çağda kalmadığını, pagan dönemde kalmadığını bize gösteren en net fotoğraflar değil mi bunlar? Yani bu katliamların son model silahlarla yapılıyor olması, modernize edilmiş aletlerle yapılıyor olması demek, bunu modern mi yapıyor? Yani katliam, Hayır, tabii ki. katliam değil mi yani? Hayır, tabii ki Evet. de öyle bir şey yapmaz. Şöyle sadece bu görüntüleri bir tam ekran mümkün mü Evet. bilmiyorum. Verme şansımız varsa ben görmek isterim. Çünkü zaman zaman yani belirli aralıklarla ben de şimdi onu takip ediyorum. Oradan gelen bilgileri takip ediyorum. Dakikada bir ya da işte birkaç saniyede bir değişiyor tabii ki bu aralık. El-Aksa Hastanesi'nden görüntüler, düzeltiyorum, ambulanslar hastaneye doğru giriş yapıyor ama Zeki Bey, şimdi sizler de izliyorsunuz. Zaten Gazze'de artık hastane kalmadı, doğru düzgün demiştik. İster istemez bu saldırılardan kaynaklı. Zaten bu görüntülerden de net bir şekilde. Bu görüntüleri siz nasıl okursunuz? Bakın şöyle, İsrail terör devletinin yaptığı açıklamada suyu, elektriği, gıdayı kesti ve tıbbi gereksinen ihtiyaçları da göndermiyor. Daha doğrusu girişini engelliyor. Şimdi biz oradan normal bir hastaneden bahsedemeyiz bakın. Yani orada insanların maalesef morfin olmadığı için uyuşturulamadan canlı canlı olarak ameliyat edildiği, yaralarının canlı canlı dikildiği ve iptidai orta çağ imkanlarıyla insanların tedavi edilmeye çalışıldığı bir hastaneden bahsediyoruz. Öyle modern bir hastaneden bahsetmiyoruz. Bakın oradaki elektrik jeneratörle son kalan oradaki yakıttan elde ettikleri jeneratörle elde ettikleri bir elektrikten ve aydınlatmadan bahsediyoruz. Ve oradaki doktorların artık bundan sonra çoğu doktor orada şehit edildi, katledildi. Orada sadece belli miktarda kalan az sayıda sağlıkçı, ki kahraman sağlıkçılar bunlar, hakikaten insanlık aleminin yaşadığı drama rağmen orada duran ve oradaki tedavi etmesi için bekleyen, belki de yarın şehit ödeyecek olan, özellikle de kasten yapılan oradaki şeye rağmen, zalimliğe, zulme rağmen direnen sağlıkçılardan bahsediyoruz. Bakın, ben size şunu söyleyeyim. Maalesef bu yüzyıldaki yaşadıklarımız bir kabus gibi. Şu anda baktığımızda insanın ruhunun böyle karardığı, inanamadığı, aklının firar ettiği bir zaman yaşıyoruz. Ben bir hukukçuyum. Siz de biliyorsunuz Kaan Bey. Mümkün olduğunca itidalli ve iyimser olarak konuşmaya çalışırız. Ve şöyle deriz, yani uluslararası kaideler vardır, uluslararası kurallar vardır. Mutlaka bunun bu karşılığı vardır. Yapılan bu işlemler mutlaka uluslararası anlamda bir cezai müeyyideyle karşı karşıya kalacaktır. Ama söz konusu İsrail terör devleti olduğu zaman hiçbir kuralın kaidenin işlemediği bir yapı. Bakın, bana gelen çok maalesef
üzücü görüntüler gördüm. Biraz önce arkadaşlarım benim kaynaklarım attığı görüntülerde biraz Samet Bey'le konuştuğumuzda da onu söylemiştim. 200'e yakın orada sivil vatandaşımız katledildi. Bunun onlarcasının çocuk olduğunu, 1 yaş altında olduğunu ve bebeklerden oluştuğunu, kadınlardan oluştuğunu söyleyebiliriz. Bir tane bakın orada şey yok. Askeri bir kanat yok orada. Kasten bunu yapıyor İsrail terör devleti. İnsanları yıldırmak, yıpratmak ve oradan insanları kaçırmak için yapıyor. Biraz önce Yunus Bey'le de konuşurken Amerika'dan bağlandığında Beyaz Saray tam olarak arkasında olduğunu, bu katliamların yanında olduğunu, İsrail'in savunma hakkının olduğunu söyleyip sözcüsü açıklama yaptı. Şimdi Kaan Bey bunun bir karşılığı yok. Dünyanın neresinde yaşanırsa yaşansın bakın bu. Bırakırız insana hangi canlıya yapılırsa yapılsın alçakça, adice, namussuzca ve ahlaksızca bir yapı olduğunun altını çizmek lazım. Bu Gazze olması değiştirmiyor bu işi veya bir başka yer olması değiştirmiyor. Dolayısıyla hiçbir evrensel kaidenin kuralını işlemediği, hukuk kuralını işlemediği bir nokta. Benim aslında olan şeyim şu. Neden insanlık alemi susuyor? Neden şu anda devletler özellikle İslam coğrafyası diyebilirsiniz, Arap coğrafyası diyebilirsiniz, Avrupa diyebilirsiniz. Sözde Avrupa medeniyetin, insan haklarının beşi olduğunu, hukukun beşi olduğunu söyleyen Avrupa bu durumda neden susuyor acaba? Ve ne olması lazım? Bir dakika bir şey soracağım Zeki Bey. Şimdi son dönemlerde Donald Trump'ın seçilmesi ve politikalarıyla birlikte Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bir ya en azından görünürde bazı çatlaklar olduğunu biliyoruz diplomatik anlamda, diplomatik ilişki anlamında. Acaba böyle bir saldırıya zaten söylemde tepki veriyordu Avrupa Birliği ama hiçbir zaman eyleme geçirmiyordu bu tepkisini. Acaba eyleme geçireceği bir tepki de beklemek mümkün mü Avrupa Birliği'nden? Şu anda Avrupa Birliği biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri güvenlik şemsiyesini kaldırdığını söyledi. Kendilerine baş başa bıraktı. Rusya gibi bir tehlikeyle şu anda tabiri caizse sopalamaya çalışıyor Avrupa'yı. Avrupa'nın bu saatten sonra bırakınız eylemi söylem bile yapabileceğini düşünmüyorum ben. Yaparsa bizim için sürpriz olur. Yani şöyle bir durumla karşı karşıyayız aslına bakarsanız. Artık bu saatten sonra dünya vicdanının kendilerine dokunmayan yılan 1000 yıl yaşasın mantığıyla hareket eder. Orada İsrail terör devletinin yaptıklarına göz yuman ama kendi ülkeleriyle ilgili olan kısımlarda da mevcut durumlarını muhafaza etmeye çalışan bir yapı olduğunu görüyoruz. Buna ne etik olarak, ne epistemolojik olarak, ne hukuki olarak, ne ahlaki olarak hiçbir şekilde karşılık verilemeyen, bulunamayan, tanımlanamayan bir yapıyla karşı karşıyayız. Yani siz ne söylerseniz söyleyin Avrupa şu anda eyleme geçebilir mi? Elbette ki hayır. Söyleme geçebilir mi cevabını söylemezse eskiden en azından çatlak da olsa sesler çıkıyordu, haklı sesler çıkıyordu ama bu saatten sonra ben maalesef şunu görüyorum. Bırakınız Avrupa'yı, bırakınız Amerika'yı, Birleşik Arap Emirlikleri gibi bir devletten bile İsrail terör devletinin Gazze planı ile alakalı olan kısımda Trump'ın o sözde vahşi, ahlaksızca plan için bile bundan daha iyi bir plan görmedik diye bir açıklama yaptığını biliyoruz. Bakın burada dünya farklı bir konjonktüre girdi artık bu saatten sonra. Trump denilen adam geldiğinde hatırlayınız dünyada barışı getirmek için kendisinin gelmesi gerektiğini söylerken şu anda yapılan işlemlerde neyi görüyoruz? Daha fazla kan, daha fazla gözyaşı, daha fazla kargaşa ve 3. Dünya Savaşı'nın neredeyse artık herkesin kapısını çaldığı bir noktaya doğru ilerlediğini görüyoruz. Bakın Kaan Bey şunu yapmak lazım. Ne oldu da Hamas bu saldırıyı hak etti? Ne oldu da Gazze bu saldırıyı hak etti? Hamas hiçbir şekilde yapılan ateşkesten geri adım atmadı, edimlerini yerine getirdi ve gördüğümüz kadarıyla herhangi bir saldırıda bulunmadı. Bakın her defasında saldırı yapan gene İsrail terör devleti ütü olduğunu görürüz. Ve enteresan bir şey daha söyleyeyim bakın size. Burada İsrail terör devletinin yapmış olduğu bir işlemlerle ilgili aslında esir alınan askerlerin bırakılmasından sonra yapılan açıklamalarda esir olan askerler kendi dini günlerimizde istediğimiz şekilde bize hamursuz bayramı dedikleri bayramda, hamur bayramı dedikleri bayramda kendilerinin bu esir oldukları dönemde bile inanılmaz şekilde iyi muamele gördüklerini, kendilerine hayran olduklarını açıklamalar yaptılar. Hatta Hamas'ın askerlerinin alnlarına teşekkür edip böyle gittiler. Peki tam tersi İsrail terör devletinin bırakmış olduğu o esirler nasıl olmuştu? Hepimiz gördük. Aklı dengesini yitirmiş. Simsiyah saçlarla girdiklerinde bembeyaz saçlarla çıkan ve inanılmaz şekilde etrafa korkunç gözlerle bakan, yıldırılmış, işkenceye uğramış yapılar gördük. Dolayısıyla bakın Kaan Bey, dünya şu anda iki yüzlülüğü görüyor.
dünyanın merhametini ne Batı, ne Amerika Birleşik Devletleri, ne de onun paramiliter ahlaksız gücü olan İsrail terör devleti sağlamayacak. Gene insanlık alemi ayağa kalkacak ve bu hukuksuz düzeni, hukukunu yeniden bu insanlığın vicdanı kurtaracak diye umut ediyorum ve dua ediyorum.